Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bizlere yorumlarda sık sık sorduğunuz bir soru var. Mutfağınızda hangi mutfak aletlerini kullanıyorsunuz? Bizler mutfağımızın tamamında Vestel ürünlerini kullanıyoruz. Yepyeni bir seriye başlayacağız. Sizlere her bölümde bir mutfak aletini tanıtacağım. Birazcık tarihinden bahsedeceğiz. O mutfak aleti ne işe yarar? Parçaları nasıl kullanılır? Hangi özelliklere sahip olmalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki bunlarla kalmayacağım. Sizlere ilham verecek muhteşem tarifler de vereceğim. Ve bu ayın ürünü Vestel Tarçın Stand Mikser. Stand mikserleri tezgahlarımızda yerini alana kadar uzun bir yoldan geçiyor. Aslına bakarsanız tabii ki bir şeyleri karıştırmak, bir şeyleri çırpmak tellerden vesaireden önce ağaç dallarıyla yapılıyordu. Unla suyu karıştırmak, yumurtaları çırpmak, ondan sonra gastronomi gelişmeye başlayınca, yemek tarifleri ortaya çıkmaya başlayınca bildiğimiz klasik çırpıcılar ortaya çıktı. Sonrasında işi birazcık daha kolaylaştırmak için bunun elle çevrilen mekanik versiyonları var. Hatta bu dişli sistemlerinden ilham alınarak matkap ve şanzıman bulundu. Mutfak endüstrisinin gelişmesi ve genişlemesiyle tabii ki ihtiyaçlar da artıyor. Tabii ki burada makinelerden yararlanılıyor. İlk başta bu mikserlerin devasa boyutta olanları, neredeyse bir odanın yarısını kadar dolduracak olan yüzlerce kiloluk versiyonları yapılıyor. Bunlarla işler birazcık daha kolay hale geliyor ve sonrasında evlerimize kadar gelen bir yolculuğu var. İşte o zorluklardan bu kolaylıklara. Vestel stand mikseri tam 1000 watt gücünde. Hem ev kullanımı hem de profesyonel kullanım için gayet uygun. 10 kademeli bir güç ayarı var. Tam 5 litrelik metal paslanmaz bir haznesi var. Bu haznenin metal olması içerisinde hem sıcak hem de soğuk ürünleri rahatça kullanabilmemizi sağlıyor. Vestel Tarçın stand mikserinin işimizi kolaylaştıran muhteşem parçaları var. İlk olarak metal bir çırpıcımız var. Bu çırpıcı daha çok kalın yapıdaki, mesela tereyağı, şeker karışımları, kalın kekler, kurabiye hamurları, patates püreleri, az sonra göstereceğim gibi bir köfte tarifinde bile sizin işinizi inanılmaz derecede kolaylaştıracak. Sonrasında olmazsa olmazımız, hamur işlerinde tek kurtarıcımız olan bir hamur kancamız var. Yumuşacık, kabarık kremalar yapmak, yumurtaları köpürtmek için kullandığımız bir çırpma telimiz var. Bu işlemleri yaparken etrafın kirlenmemesi için içerisine kolayca malzeme ekleyebileceğimiz bir koruyucu kapağımız var. Ve bu güzel muhteşem parçaların yanı sıra cam sürahili 4 bıçaklı bir de blenderımız var. Bu blenderı kolaylıkla üstteki kapağı çıkartıp üzerine takıp yerleştirip kullanabiliyoruz. Az sonra size bunların hepsiyle çok güzel tarifler vereceğim. Bir böyle pastane işi bir merenk tarifim var. Pita ekmek yapmayı göstereceğim. Sonrasında bu blenderda o ekmeğin içerisinde muhteşem böyle pürüzsüz bir humus yapacağız. Çırpıcısıyla köfte yoğuracağız. Patates püresi yapacağız ve domates sosunu yine blenderda kolaylıkla yapmayı göstereceğim. Hadi merenkle başlayalım. Muhteşem, kabarık, kocaman bir merenk yapacağım sizlere. Temelde sadece yumurta beyazı ve şekerimiz var ama ben birazcık daha rengini kırsın diye çok az da kakao ekleyeceğim. Şimdi muhteşem bir püf noktası vererek başlıyorum. Şekerimizi 200 derecede ısıttığınız fırında 5 dakika kadar ısıtırsanız, sonrasında sıcak şekeri yumurta beyazını eklediğimizde kabardıkça oluşan moleküller o sıcak şekerlerle beraber daha parlak, daha sıkı bir yer alacaklar ve böylelikle fırındaki merenginizin dışı daha pürüzsüz, içerisi daha yumuşak, böyle marshmallow kıvamında olacak. Önce şekeri fırına atalım, sonra yumurtalarımızı çırpacağız. Vestel Tarçın stand mikserimize çırpma teli ucunu taktık. Böylelikle bu büyük balon şeklindeki uç çırpıldıkça yumurta beyazlarına bol miktarda hava yükleyecek. Hava ile beraber beyazlaşacaklar, daha kabarık hale gelecekler. Şimdi içerisine 5 tane yumurta beyazım var. Ekliyorum. Öncesinde mutlaka düşük devirde başlatıyoruz. Düşük devirde oluşacak olan kabarcıklar zamanla sıkışacaklar. Sonrasında yüksek devire alacağız. Yaklaşık 5 dakika içerisinde de şekerimizi eklemeye başlarız. Yavaş yavaş devir arttırabiliriz. Şekerimiz hazır. Birazdan merenkleri pişirmek için fırınımızı 110 dereceye indirdik. Şimdi şekerimizi de fırından çıkartabiliriz. Şekerimizin rengi hafiften dönmeye başlamış. Bu gayet normal. Hemen kağıdın yardımıyla bir kaba alacağım. Şimdi şekerimizi yavaş yavaş içeri ekleyeceğiz. Şekeri içerisine azar azar eklerken kolaylık sağlasın diye sıçratma koruyucuyu takıyorum. Böylelikle hem sıçramayacak hem de rahatlıkla şekeri ekleyebileceğim. Artık devri arttırıyoruz birazcık. Ve yavaş yavaş şeker ekliyorum. Artık dıştan soğumaya başladı. Yaklaşık 8 dakikadır falan yüksek devirde çırpıyoruz. Zaten şuradaki kıvamdan görebilirsiniz. Muhteşem bir sakızımsı bir kopmayan kıvamı var.
Parmağınızın arasına bir parça alın. Şöyle çevirdiğiniz zaman eğer ki şeker kristali geliyorsa birazcık daha çırpacaksınız ama böyle pürüzsüzse işlem tamam demektir. Ben bu menenge birazcık kakao eklemek istiyorum. Şimdi tekrar çırpacağız ama bu sefer çok düşük devirde. Sadece böyle aralara birazcık siyahlık katsın istiyorum. En düşük deviri aldım. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar kakao ekleyeceğim. Yavaş yavaş ekliyorum. Aralara gitsin. Bu kadarı kafi. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsi alıyoruz. İşte bundan sonrası çok kolay. Kenarlarını düzeltiyorum. Çok hafif de bastırıyorum ama çok fazla değil. Hepsi birbirinden orijinal, farklı görüntüdeler. Merenklerimiz benzer boyutlarda olsunlar ki aynı sürede pişebilsinler. Bu konuya özellikle dikkat edin. Fırının 110 derecede. 2 saat sonra görüşürüz. Hamur kancasıyla sizlere çok pratik bir pita ekmeği yapmayı göstereceğim. Kabımızın geniş olması ve kolayca çıkabilmesi sayesinde tüm kuru malzemeleri dışarıda kolayca karıştırabiliriz. Önce unumuzu, şekerimizi ve mayamızı koyuyorum. İçerisine henüz hiçbir sıvı koymadım. Tuzu da sonra ekliyoruz hamur işlerinde, unutmayın. Hemen hazneye yerleştirdim. Düşük devirde çalıştırmaya başlayacağım. Böylelikle kuru malzemeler iyice karışacaklar. Sonrasında suyumu, sütümü ve zeytinyağımı yavaşça ekleyeceğim. Unutmayın, süt ve su ılık. Azar azar suyumuzu ekleyelim. Sütümüzü de ekliyorum. Gördüğünüz gibi aslında hamur kancası bizim elimizle yaptığımız işlemlerin tam olarak taklidini yapıyor. Güzelce karıştırıyor, esnetiyor, tekrar ittiriyor, tekrar esnetiyor. Böylelikle hiç kendinizi yormadan muhteşem bir hamur elde edebiliyoruz. Hamurumuz toparlanmaya başladıktan sonra kenarlardan 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve son olarak tuzumuzu da ekleyelim. Hamurumuz çok güzel toparlandı. Etraf pürüzsüz bir hal aldı. İçerisinde nasıl muhteşem bir gluten oluştuğunu görebilirsiniz. Güzel bir bakın, böyle uzaması var. Kolayca kopmuyor. Hemen hamurumuzun nasıl esnediğine bakalım. Bakın. İçerisi adeta saydam bir hal alıyor. Kolayca kopmuyor. Bu da bakın, bu zor yırtılmalar hamurumuzun çok iyi yoğrulduğunu gösteriyor ve ben bunu yaparken hiçbir şekilde yorulmadım. Sadece bir düğme çevirdim. Şimdi dilerseniz bu haznenin içerisinde de bunu mayalayabilirsiniz ama ben tariflerime devam edeceğim için hemen yanında bir kaba alacağım hamurumu. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandıracağım. Eli asla yapışmıyor. Gayet güzel yoğrulmuş. Kabımızı biraz unlayalım, yapışmasın. Hamurumuzu da biraz unlayalım. Ve üzerini kapatacağım. 1 saat oda sıcaklığında mayalayacağız. Vestel Tarçın stand mikserine çırpıcı ucu taktım. Normalde bu uçla tereyağı ve şekeri güzelce çırpmak, kurabiye hamurları, kek hamurları hepsini yapabilirsiniz. Ama bir de size muhteşem yemeklerde de yardımcı olabilirim. Mesela bir rulo köfte yapmak istiyorsunuz. Neredeyse yarım saat yakın yoğurmak gerekiyor. İşte bu işlemi bizim için Vestel stand mikseri yapacak. Kıymamızı az yağlı doğruca kabın içerisine alıyorum. Rendelenmiş bir tane kuru soğanım var. Bir yumurta. Yarım bardaktan biraz fazla galeta unumuz var. Galeta ununun hepsini eklemeyeceğim. Kıvamına göre yarım bardak kadar ekledim. Diğer kısmını sonra ekleyeceğim. Tuzumuzu ekliyorum. 2 çay kaşığı, 1 çay kaşığı dolusu kimyon ve 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi çırpmaya başlayacağız. Sonrasında içerisine hem galeta unu hem de su ekleyerek kıvamını tam istediğimiz seviyede ayarlayabileceğiz. Bizim yapmamız gereken tek şey var. Çalıştırıp izlemek. Evet, köftemizin harcı hazır. Galeta ununa gerek kalmadı çünkü kıvamı hiç cıvımadı, gayet güzel. Yarım çay bardağı kadar suyumuzun tamamını ekledik. Bakın yumuşacık. Bunu bu hale getirmek için inanılmaz derecede güç sarf etmemiz gerekecekti. Ama hiçbir şey yapmadık gördüğünüz gibi. Bizim için bu işlemi Vestel Tarçın stand mikseri halletti. Şimdi bunu yağlı kağıda saracağız. Yağlı kağıda sarmadan önce ne yapıyoruz? Yağlı kağıdımızı ıslatıyoruz. Böylelikle hem sarma işlemimiz kolaylaşacak hem de pişerken köftemizin dışında güzel bir nemli katman yaratıp yanmamasını da sağlayacak. Fırınım 180 derecede fanlı şekilde şu anda sıcak ve hazır olarak beni bekliyor. Avucumuzu ıslattık. Harcımızı toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi kolayca şekil alıyor. Yağlı kağıda yerleştiriyoruz. Rulo köftemizin şeklini gördüğünüz gibi o kadar kolay verdim ki hiç zorlanmadım. Yağlı kağıdımızla beraber sarıyoruz.
Kenarlarını da kapatalım. Bir fırın tepsisi alıyoruz. Güzelce şekillendirdik. 180 derecelik fırında biraz sertleşip güzelce renk alana kadar yaklaşık 45 dakika pişecek. Pita ekmeği için hamurumuz mayalandı. Az miktar unla 10 eşit parçaya ayıracağım. Tezgahımı çok hafif unluyorum. Kabın içerisinde birikmiş olan havasını güzelce alıyorum. Elimin tersiyle yapıyorum bu işlemi. Parmaklarınızı bu işlemin içerisine sokmayın. Sadece böyle hafif bastırın. O zaten içerideki havayı kolayca boşaltacak. Hamuru önden kendime doğru şöyle hafiften esneterek katlıyorum. Ve birleştiriyorum. Bir kesici ya da bıçak yardımıyla şimdi bunları 10 parçaya böleceğiz. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar iyi yoğruldukları ve mayalandıkları içinden belli. Hamuru dıştan içe doğru alarak bir top haline getiriyorum. Sonrasında avucumun içiyle tezgahta yuvarlayacağım. Ve sonrasında tekrar mayalanması için buraya bırakıyorum. Sonucu hamurumuzu da yuvarladık. Üzerlerine çok az un serpiyorum. Kurumasınlar, çatlamasınlar. Tezgahta bir 20-25 dakika bekleyecekler. Biz de orada muhteşem pürüzsüz bir humus hazırlayacağız. Vestel Tarçın stand mikserinin blenderıyla soslar, çorbalar, püreler yapabilirsiniz. Ben de size bu muhteşem pita ekmeğiyle birlikte yiyeceğimiz bir humus yapacağım. 2 bardak kadar haşlanmış nohutum var. 3 diş sarımsak, 1 su bardağı tahin, 1 büyük limonun suyu, eğer ki limonunuz ufaksa 1,5 limon suyu, yarım çay bardak zeytinyağı, tuzumuzu da atalım içerisine ve olmazsa olmaz kimyon. Sıcağa yakın 1 bardak da su bulundurun. Burada yukarıda çok güzel bir kapak yerimiz var. Buradan da kıvamına göre sıcak suyumuzu ekleyebileceğiz. Bu da bize inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Öncesinde yine düşük devirde başlıyoruz. Ve yukarıdan azar azar sıcak su ekliyoruz. Muhteşem bir humusu göz kapayana kadar hallettik. Orada hamurlar da mayalandılar. Tavamız güzelce ısınıyor. Bakın hafifçe bastırmam yeterli. Bir merdane yardımıyla çok bastırmadan yarım santim kalınlığında yaklaşık böyle bir pasta tabağı boyutunda yaptık. Fazla unu silkeliyorum ve tavamıza bırakıyoruz. Şimdi blenderımızda rulo köftemiz için muhteşem, pratik ve lezzetli bir domates sos yapacağız. Ufak domateslerim var 5 tane. Domatesleri kesip doğrama biçme yok. Yıkadım, içeri. 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı toz kekik, 1 çay kaşığı tuz, bolca karabiber, yaklaşık yarım çay bardak kadar zeytinyağı. Öncesinde güzelce bir kıvamına bakalım. Sonrasında gerekiyorsa su ekleyeceğim içerisine. Kokusu o kadar güzel ki. Şimdi bunu bir taşım kaynatacağız. Biz de orada fırından rulo köftemizi çıkartıp dilimleyelim. Sonrasında sıcak sosu üstüne dökeceğiz. Sonra tekrar fırınlayacağız. İnanılmaz bir şey olacak. Köftemiz gayet güzel kızarmış. 5 dakika dinlensin, sonrasında açıp dilimleyeceğiz. Sosumuz bir iki taşım kaynadı. Kullanacağınız herhangi bir fırın tepsisinin tabanına sostan koyuyoruz. Kokuyu keşke duyabilseniz. Dilimlediğimiz köfteleri yerleştiriyoruz. O kadar güzel yoğrulmuş ki asla dağılmıyorlar.
Kalan sosumuzu da köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Ve tekrar fırına. Bir 10-15 dakika yeterli. Köfteler fırındayken biz de çırpma ucuyla muhteşem kolaylıkta bir patates püresi yapacağız. Haşlanmış patateslerim var. Doğruca kasemizin içerisine sıcağı sıcağına hemen yaklaşık şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağımızı atalım. Hafiften de tuzumuzu atalım ve çalıştıralım. Sonrasında az az süt ekleyeceğim. Muhteşem püremiz yaklaşık 2-3 dakika içerisinde hazır. Vestel Tarçın'ın stand mikseri patates püresini yaparken siz de ufaktan sofrayı kurabilirsiniz. Tam 2 saatin sonunda muhteşem renklerimiz oldu. Renkleri, dokuları, tabanlarını da göstereyim size. Epey güzel piştiler. Şimdi buna oda sıcaklığında da 1 saat kadar bekleyecekler. Ondan sonra afiyetle yiyebiliriz. Vestel Tarçın stand mikseriyle muhteşem lezzetler yaptık. Burada bir pita yaptık. Pitayı o kadar güzel pürüzsüz yoğurduk ki sonrasındaki mayalanma işleminde, açma işleminde ve pişirme işleminde hiçbir problemle karşılaşmadık. Pürüzsüz bir humus yaptık blenderla. Sonrasında yapımı epey meşakkatli olsa da bizi hiç yormayan bir fırında rosto köfte yaptık. Köftemizi çırpma aparatıyla güzelce yoğurduk. Sonrasında sardık, fırında pişirdik. Pürüzsüz çıktı. Blender aparatımızla domates sosu inanılmaz kolay yaptık. Fırınladık. Sonrasında muhteşem bir patates püresiyle akşam yemeklerinizi taşlandıracak bir yemeği çok kolay şekilde yaptık. Son olarak sadece iyi pastanelerde bulabileceğiniz kalitede çok güzel böyle devasa merenkler yaptık. Birazcık kakao ekledik. Renkleri inanılmaz iştah açıcı. Yalnız bunun tadı muhteşem. Özellikle pita ekmeğine bayılacaksınız. Dokusu yumuşacık, bu kadar lezzetli bir ekmek ancak bu kadar kolay yapılabilir. Humus adeta damağınızda kadifemsi bir his bırakıyor. Çok lezzetli ve taze, ferah sebzeleriyle birlikte muhteşem bir sandviç. Rosto köfte çırpıcı aparatı sayesinde muhteşem bir kıvama ulaşmış. Taze domateslerden yaptığımız sosla bambaşka bir seviyeye taşınıyor. Yanında hazırladığımız çok pratik şekilde bir patates püresi var ve bunların birleşimi akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak. Bu merenge bayılacaksınız. Dışı çıtır çıtır, içerisinde adeta marshmallow gibi yumuşacık bir katman. Tadı çok güzel, kıvamı mükemmel. Dilerseniz bunu taze meyveler ya da çırpılmış sade kremayla da servis edebilirsiniz. Bugün sizlere Vestel Tarçın stand mikseriyle birbirinden lezzetli tarifler hazırladım. Umarım sizlere birazcık ilham olabilmişizdir. Bu tariflerin hepsini deneyebilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli ve hepsi birbirinden kolay oldular. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmayanlar, lafım sadece size, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yepyeni ayın ürünü bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.